James Webb Teleskobu, Hubble'dan sonra yerine geçecek olan yeni nesil bir uzay teleskobudur. Çok uzun bir süredir görev yapan Hubble Teleskobu yakın bir tarihte emekliye ayrılacak. Ve onun yerine James Webb Teleskobu uzaydaki görevinin yerini alacak. Peki James Webb Teleskobu hakkında neler biliyoruz? Gelin anlatalım. 1996 yılında yapımına başlanan James Webb Uzay Teleskobu'na Hubble'dan çok daha donanımlı özellikler eklenerek daha güçlü bir merceğe ve yüzlerce farklı sensörlere sahip. Ve teleskop bugün, bu videonun yayınlandığı tarihte ise uzaya gönderildi. NASA, James Webb Teleskobu'nu 2007 yılında uzaya göndermeyi planlamıştı. Ancak teleskobun fırlatma tarihi defalarca ertelenerek 2010 yılı, 2012, 2016 ve 2020 yılı derken son olarak 2021 yılı bitmeden uzaya gönderildi. Proje boyunca 15 farklı ülke bu çalışmalara destek verdi. Ve 10 milyar dolara mal olan bu teleskop teknolojinin en üst düzey donanımlarına sahip. Hubble teleskobu bize uzayın en uzak noktalarından görüntüler sunmuştu. Hubble sayesinde yıldızların oluşumu, süpernova patlamaları, kara delikler, nebulalar ve galaksilerin yapısı hakkında birçok bilgi elde ettik. Hubble ile birlikte derin uzayın yapısını ve galaksileri daha iyi bir şekilde gözlemleme şansımız oldu. Hubble'ın bize sunduğu en şaşırtıcı gösterisi ise Hubble Deep Field görüntülerini, yani Hubble'ın derin alanını inceleyince gördük. 1995 yılında gökbilimciler Hubble teleskobunu bir yıldıza veya galaksiye odaklamak yerine gökyüzünün boş bir köşesine doğru yönelttiler. Hubble 10 günden fazla uzayda tek bir noktaya odaklanarak gökyüzünün boş dediğimiz kısımlarının fotoğrafını çekti. Ve o görüntüler evrenin ne kadar büyük ve gizemli olduğunu bir kez daha bize gösterdi. Fotoğraftaki her bir ışık noktası yıldız değil, bizim galaksimiz gibi içerisinde milyarlarca yıldıza ev sahipliği yapan devasa birer galaksi. Hubble odaklandıkça bizden milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunan galaksilerin görüntülerini bizlere gösterdi. İşte gece gökyüzüne baktığımızda gökyüzünün o boş dediğimiz kısımlarının görüntüleri. Görseller küçük görünse de her bir ışık noktası yüz binlerce ışık yılı çapında devasa bir galaksi. Ve her bir galaksi bizden milyarlarca ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Bu galaksilere baktıkça aslında zamanda geriye bakıyoruz. Işık hızı bile evrenin büyüklüğü içerisinde karınca adımı gibi geliyor. Gece gökyüzünde gördüğümüz bir yıldız veya galaksi şu an orada olmayabilir. Belki de artık yoklar. Ancak ışığı bize gelmeye devam ediyor. Uzayda ne kadar çok uzağa bakarsak zamanda da o kadar geriye gitmiş oluyoruz. Mesafeler hayal bile edemeyeceğimiz kadar çılgınca. Hubble teleskobu bize evrenin derinliklerinden birçok görüntüler getirmişti. Peki James Webb teleskobu neler yapabilir? James Webb ile Güneş sisteminin dışındaki dünya benzeri yaşanabilir gezegen ve onların uyduları hakkında daha detaylı bilgi alabileceğiz. Gezegenin atmosfer yapısında bulunan bileşenleri ve yaşama uygun olup olmadığını anlamamızı sağlayacak. Hubble ile 150'ye yakın gezegen ve onların uyduları hakkında bilgi elde etmiştik. James Webb ile bu sayı 500'lerin üzerine çıkacak. James Webb gök cisimlerinden yayılan termal ışımayı algılayarak çalışıyor. Bütün nesneler belirli bir sıcaklık altında kızıl ötesi ışık yayar. Buna siz de dahilsiniz. Bu ışık altında sıcaklık ve dalga boyunu kullanarak gezegenlerin ısısı hakkında bize çok daha detaylı bilgi verecek. Teleskobun üzerinde bulunan aynanın yüzeyinde 100 nanometre kalınlığında
ve 50 gram ağırlığında altın kullanılmıştır. Bunun nedeni solar rüzgarlardan ve enerji yüklü parçacıkları yansıtıp teleskobu zararlı ışınlardan koruyacak olması. James Webb, Hubble'dan farklı olarak görünür ışıklara duyarlı teleskopların yanı sıra görünmez ışıkları da görebilecek. Böylece nebulaların içerisinde yıldız ve gezegenlerin nasıl oluştuğunu gözlemleyebileceğiz. James Webb ile Dünya'dan Ay'a baksaydık, Ay'ın yüzeyinde dolaşan bir arının yaydığı ısı haritasını rahatlıkla çıkarabilirdik. Bu, uçakla seyahat ederken yeryüzündeki karıncayı gözlemlemek gibi düşünebilirsiniz. James Webb teleskobu 13,5 milyar yıl kadar geriyi görebilecek. Bu, büyük patlamadan 100 ila 250 milyon yıl sonrası demek. Ve hiç kimse daha önce bu kadar eskiyi incelememişti. Böylesine güçlü özelliklerini say bitiremeyeceğimiz bu teleskobu niçin dünyada değil de bir rokete bağlayıp uzaya gönderiyoruz? Bu riske değer mi? Evet, değer. Dünya atmosferinde bulunan su molekülleri bizim için saydam olsa da teleskop için bir perde olacaktır. James Webb uzayda, atmosfersiz ortamda ise ışığın bütün spektrumlarını yakalayabilecek. James Webb ayrıca Hubble gibi dünya yörüngesinde değil, dünyadan yaklaşık 1,5 milyon kilometre uzaklığa Güneş'in yörüngesine yerleştirilecek ve böylece Ay'ın gölgesi veya dünyanın karanlık tarafında düşme gibi sorunlar James Webb'i etkilemeyecek. James Webb dünyadan yansıyan ışıklardan da etkilenmeyerek bize çok daha iyi görüntüler vermesi bekleniyor. Eksi 240 santigratlık bir sıcaklık ile baş başa kalacak. Mutlak sıfır dediğimiz eksi 273 santigratlık bir sıcaklıkta atomların bile hareket etmediği bu sıcaklıktan sadece 30 derece eksik. Sadece bunu düşününce nasıl bir mühendislik harikası olduğunu tekrar düşünün. James Webb uzayda güneş rüzgarlarından korunması için Güneş ile arasında 5 farklı ve her bir ortalama bir A4 kağıdından bile daha ince bir perde ile kaplanarak devamlı uzayın karanlık taraflarına doğru bakacak. Güneşi gören yüzeyi 100 derece gibi suyu kaynatacak bir sıcaklıkta olurken Güneşi görmeyen tarafı ise eksi 240 derece olacak. James Webb bugüne kadar yüzlerce teste tabi tutuldu. Uzaydaki aynı ortamda eşdeğer bir sıcaklık dünyada oluşturularak teleskobun dayanıklılığı ölçüldü. James Webb oda sıcaklığında inşa edildi. Bu yüzden uzay ile aynı ortam oluşturulması gerekiyordu. Isınan cisimler genleşir ve büyür. Soğuyan maddeler ise çekilip büzülür. Bu nedenden dolayı bu testler yapılarak genleşme payı da hesaba katılarak bütün perdeler ve aynalar ona göre hazırlandı. James Webb baştan sona bir mühendislik harikası. Ayrıca teleskobun üzerindeki yüzlerce küçük parçanın sorunsuz olarak çalışması gerekiyor. Bunlardan birisi çalışmazsa proje başarısız olacak. 1,5 milyon kilometre ötede bulunan bir araca teknik servis gönderemeyeceğimize göre her şey kusursuz olmak zorunda. James Webb ile bulunan yeni keşifleri ben de sizler gibi merak içerisinde bekliyorum. Neler keşfettiğini hep birlikte göreceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.